Ders 1. Okul anıları. Tebessir tozunu çıkarmak için her zaman onları birbirine vuruyorum. Bu klasik bir hareket. Bana okul günlerimizi hatırlatıyor. Evet. Arkadaşlarım ve ben dersten sonra eve birlikte yürürdük. Ve gün içinde neler yaptığımızı konuşurduk. Çok keyifli, kahkahalarla dolu sohbetlerdi. Her şeyin basit geldiği o kaygısız anları özlüyorum. Ben de. Çocukluk deneyimlerimizi hatırlamak güzel. Kesinlikle. Bu dostluklar bugün kim olduğumuzu şekillendirdi. Bu bağlantıları canlı tutmaya özen gösterelim. Ders 2. Pozitif seyahat. Kesinlikle. Olumlu düşünce tarzımızı koruyalım ve uçuşun tadını çıkaralım. Tamamen katılıyorum. İyi bir tutum yolculuğu daha keyifli hale getirir. Evet ve önümüzdeki maceraya odaklanmak heyecan verici olabilir. Ayrıca herhangi bir endişe veya gecikmeden uzaklaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Her zaman bizi bekleyen eğlenceli deneyimleri düşünmeye çalışıyorum. Evet ve birlikte keşfedeceğimiz yeni yerler. Seyahatin anlamı budur, keşfetmek ve anılar yaratmak. Bu yolculuğun bizim için neler sakladığını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Yolculuğu kucaklayalım ve her anın tadını çıkaralım. Ders 3. Sık güvenlik. Kesinlikle. Çeşitli stil ve renklerde kasklarımız var. Bu harika. Güvenliği eğlenceli ve sık tutmak önemlidir. Evet, herkes korunurken iyi görünmek ister. Kesinlikle. Ayrıca insanları daha sık giymeye teşvik ediyor. Kabul ediyorum. Ne kadar çekici olursa, kullanılma olasılıkları da o kadar artar. Kesinlikle elimizdeki tüm seçenekleri sergilemeliyiz. Evet, herkesin kendi mükemmel uyumunu bulabileceğini bilmesini saklayalım. Herkesin sevdiği kaskı seçmesine yardımcı olacağım için heyecanlıyım. Birlikte güvenliği modaya uygun tutarken teşvik edebiliriz. Ders 4. Aşırı hava durumu. Sıcaklık eksi 40 santigrat dereceye ulaşan, dünyanın en büyük şehirlerinden biridir. Bu inanılmaz. Bu kadar ekstrem koşullarda yaşamayı hayal edemiyorum. Evet, bu iklimde gelişmek için özel bir dayanıklılık gerekir. Kesinlikle. İnsanların soğuğa karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Kesinlikle katlanıp sıcak kalmaları gerekiyor. Bu kadar sert kislere dayanabilenlere hayranım. Evet, bu onların gücünü ve uyum sağlama yeteneğini gösterir. Kis aylarında hangi aktivitelerden hoşlandıklarını merak ediyorum. Kültürün soğuğa nasıl uyum sağladığını görmek ilginç olmalı. Ders 5. Gizli mücevherler. Kesinlikle. Keşfedilmeyi bekleyen daha birçok gizli mücevher olduğuna inanıyorum. Kabul ediyorum. Yeni yerler keşfetmenin heyecan verici bir yanı var. Evet, dünyanın her köşesinin kendine has hazineleri var. Kesinlikle. Tarih ve kültürden küçük parçalar bulmak gibi. Seyahat ederken daha az bilinen yerleri aramayı seviyorum. Ben de. Genellikle en özgün deneyimlere sahiptirler.
Bundan sonra ziyaret etmek istediğimiz yerlerin bir listesini yapalım. Harika fikir. Birlikte daha fazla gizli mücevheri ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Evet, bir refakatçi ile keşfetmek her zaman daha iyidir. Ders 6. Ada keşfi. Bu adayı ziyaret etmeye nasıl karar verdiniz? Alisilmis'in dışında bir yeri keşfetmek istiyordum. Bu çok maceralı geliyor. Orada ne bulmayı umuyordun? Eşsiz manzaralar ve yerel kültür arıyordum. Bunlar bir varis noktası seçmenin en iyi nedenleri. Evet, kendimi yeni deneyimlere kaptırmayı seviyorum. Oradaki maceralarınız hakkında her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Seyahatlerimden hikayeler paylaşmak heyecan verici. Bir gün kendi adaya gezimizi planlayalım. Ders 7. Kadim bilgelik. Bu fikir ilk olarak eski Yunan bilim adamı Ptolemy tarafından meşhur edildi. Bu büyüleyici. Astronomiye önemli katkılarda bulunmuştur. Evet, onun çalışmaları birçok modern teorinin temelini attı. Kadim bilginin bugün hala bizi nasıl etkilediğini seviyorum. Kesinlikle. Tarihten ders almanın önemini gösteriyor. Evet ve fikirlerin zaman içinde nasıl gelişebileceği. Geçmişteki keşiflerle mevcut anlayış arasında bağlantı kurmanın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bizi keşfetmeye ve sorgulamaya teşvik eder. Hadi onun teorilerine daha derinlemesine dalalım, gerçekten ilgi çekiciler. Ders 8. Gece geç saatlerde kolaylık. Oda servisi geç geceler için gerçekten uygundur. Bu anlaşılabilir bir durum, özellikle de dışarı çıkmak istemediğinizde. Kesinlikle. Yiyeceklerin doğrudan odanıza teslim edilmesi güzel. Sizce fiyatlar bu rahatlığa değer mi? Bazen biraz yüksek olabilirler ama zaman ve emekten tasarruf sağlar. Doğru. Uzun bir günün ardından akşam yemeğini düşünmeden dinlenmek güzel. Kabul ediyorum. Ayrıca, tadını çıkarmak biraz lüks gibi geliyor. Evet, bir otelde kalmanın genel deneyimini gerçekten geliştiriyor. Kesinlikle. Ara sıra buna değer olduğunu düşünüyorum. Ders 9. Uçuş duyuru güncellemeleri. Uçuş duyurusunu duydunuz mu? Kapımızda değişiklik var mı? Bunu anlamadım. Umarım son dakika değişiklikleri olmaz. Aynı şekilde. Kapıların beklenmedik bir şekilde değişmesi çok stresli olabilir. Evet, özellikle de uçağa yetişmek için acele ediyorsanız. Biliyorum. Herhangi bir güncellemeye karşı tetikte olmak önemlidir. Kesinlikle. Her ihtimale karşı monitörlere göz atalım. İyi bir fikir. Hiçbir önemli bilgiyi kaçırmamayı tercih ederim. Kabul ediyorum. Ayrıca uçağa biniş çevirilerini de yakından dinlemeliyiz. Evet, uçağa binme zamanı geldiğinde hazır olduğumuzdan emin olalım. Ders 10. Ulaşım seçimi. Bu benim için işe yarıyor. Hangi ulaşım aracını kullanmalıyız? Trene binmenin harika bir seçenek olacağını düşünüyorum. Bu kulağa kullanışlı ve verimli geliyor.
Ayrıca genellikle daha rahatlatıcıdır. Kesinlikle. Trenler manzaranın tadını çıkarmanın konforlu bir yolunu sunuyor. Evet. Seyahat ederken manzaranın değişimini izlemeyi seviyorum. Sadece varış noktasını değil, yolculuğu da deneyimlemenin harika bir yolu. Kabul ediyorum. Tren tarifelerini birlikte kontrol edelim mi? Evet, seyahat için en iyi zamanı seçtiğimizden emin olalım. Mükemmel. Bu gezi için şimdiden heyecanlıyım. Ders 11. Fotoğraflarda kişisel dokunuz. Fotoğraflara eklediğiniz kişisel dokunusu seviyorum. Beğendiğinize sevindim. Özel anları yakalamak güzel. Evet, bu küçük ayrıntılar fotoğrafları gerçekten canlandırıyor. Her zaman deneyimlerimizi yansıtan unsurlara yer vermeye çalışıyorum. Onları bu kadar unutulmaz kılan da bu. Her fotoğraf bir hikaye anlatır. Kesinlikle. Anılarımızı güzel bir şekilde korumak gibi. Onlara ne kadar çaba harcadığınızı takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Bu anları sizlerle paylaşmayı seviyorum. Bir sonraki maceramızda birlikte daha fazla fotoğraf çekelim. Ders 12. Doktor ziyareti. Geçen hafta boğaz ağrısı ve ateşim vardı. Ah hayır. Bu rahatsız edici geliyor. Doktora gittin mi? Evet, oraya vardığımızda annem beni doktora götürdü. Bu iyi bir fikirdi. Kontrole gitmek her zaman en iyisidir. Kabul ediyorum. Doktor çok yardımcı oldu ve bana ilaç verdi. Bunu duyduğuma sevindim. Daha iyi hissetmene yardımcı oldu mu? Evet, çok şükür. Bundan sonra oldukça hızlı bir şekilde iyileşmeye başladım. Bu harika bir haber. Kendinize dikkat ettiğinizden emin olun. Yapacağım. Vücudumu dinlemenin önemini öğrendim. Ders 13. Çevresel farkındalık. İnsanlar çevresel etkileri konusunda daha bilinçli hale geliyor. Evet, daha fazla kişinin harekete geçtiğini görmek cesaret verici. Sürdürülebilir uygulamalara artan ilgiyi gördünüz mü? Kesinlikle. Bugünlerde daha fazla insan çevre dostu alışkanlıklar ediniyor. Bu olumlu bir trend. Her küçük çaba gezegenimize yardımcı olur. Kabul ediyorum. Basit değişiklikler zaman içinde önemli bir fark yaratabilir. Evet, plastik kullanımını azaltmak ve daha sorumlu bir şekilde geri dönüşüm yapmak gibi. Kesinlikle. Toplulukların bu amaç için bir araya geldiğini görmek ilham verici. Günlük yaşamımızda bu çabaları desteklemeye devam edelim. Ders 14. Amerikan değerleri. Amerika'nın özgürlüğe ve demokrasiye olan inancı tarihini şekillendirdi. Bu doğru. Ulusal kimliğin önemli bir parçasıydı. Evet, geçen yüzyılın büyük bölümünde bu değerler test edildi. Kesinlikle. Bu ilkeleri savunmak için birçok hareket ortaya çıktı. Bu ideallerin nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek büyüleyici. Evet ve dünyanın her yerindeki insanlara hakları için mücadele etmeleri konusunda ilham veriyorlar. Bu mücadeleleri yansıtan tarihi olayları tartışmayı seviyorum.
Ben de. Geçmişimizi anlamak, bugünkü özgürlüklerimizin kıymetini bilmemize yardımcı olur. Bu konu hakkında daha fazlasını birlikte okuyalım, bu çok önemli. Ders 15, Market alışverişi. Peki ya bu elmalar? Makul fiyatlılar. Mükemmel seçim. Taze meyve her zaman iyi bir satın almadır. Evet, atıştırmak veya yemeklere eklemek için harikadırlar. Kesinlikle. Üstelik saflikli ve lezzetliler. Çok yönlü olmalarını da seviyorum, bunları pek çok tarifte kullanabiliriz. Kesinlikle. Tamam, alışveriş bitti. Başka ne almalıyız? Yolculuğumuz için yeterli atıştırmalıklarımız olduğundan emin olalım. İyi bir fikir. Seyahat ederken ikramların elinizin altında olması her zaman güzeldir. Evet, yol içkilerini de unutamayız. Ders 16, Seyahat esasları. Henüz yolculuk için bavulunuzu hazırlamadınız mı? Henüz değil. Hala hangi temel eşyaları getirmem gerektiğini bulmaya çalışıyorum. Bu anlaşılabilir bir durum. Her şeyi hatırlamak zor olabilir. Evet, önemli hiçbir şeyi unutmadığımdan emin olmak istiyorum. Birlikte bir kontrol listesi hazırlamaya ne dersiniz? Harika bir fikir gibi görünüyor. Düzenli kalmamıza yardımcı olacak. Kesinlikle. Yolculuk için ihtiyacımız olan temel şeyleri yazacağım. Mükemmel. Hem kıyafetleri hem de banyo malzemelerini dahil ettiğimizden emin olalım. Evet ve planlanan faaliyetler için her türlü özel ögeyi dikkate almalıyız. Ders 17, Mississippi Nehri. Mississippi Nehri Kuzey Minnesota'nın tepelerinde baslar. Bu büyüleyici. Amerika'da çok önemli bir su yolu. Evet, güneye doğru akıyor ve pek çok eyaletin içinden geçiyor. Kesinlikle. Ülkenin farklı bölgelerini birbirine bağlaması şaşırtıcı. Tarihte ve ticarette nasıl hayati bir rol oynadığını seviyorum. Evet, yüzyıllardır ticaretin ve ulaşımın vazgeçilmezi olmuştur. Tarihini araştırmak Amerika'nın gelişimi hakkında fikir verebilir. Nehrin zaman içindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Harika fikir. Tarihini birlikte araştıralım, keyifli olacak. Ders 18, Adalet sistemleri. İngilizce konuşulan ülkelerin çoğunda adalet sistemlerinin bir diğer önemli özelliği de sanık bireylerin haklara sahip olmasıdır. Evet, hukuki süreç boyunca herkese adil davranılması çok önemlidir. Kesinlikle. Suçluluk kanıtlanıncaya kadar masumiyet karinesi temel bir ilkedir. Gerçekten öyle. Bu, insanların duruşma öncesinde haksız yere cezalandırılmamasını sağlar. Sak. Aynı zamanda hukuk sisteminin bütünlüğünü de korur. Bu hakların halkın kolluk kuvvetlerine olan güveninin korunmasına nasıl yardımcı olduğunu takdir ediyorum. Evet ve bireyleri gücün potansiyel suistimallerine karşı korurlar. Kesinlikle. Adil bir toplum için bu güvencelerin mevcut olması şarttır. Tartışmalarımızda bu hakların önemini anladığımıza sevindim. Ders 19, Evde yardım etmek. Çoğu akşam yemekten sonra anneme bulaşıkları yıkamada yardım ediyorum. Bu harika.
Ev sorumluluklarını paylaşmak güzel. Evet, evde katkıda bulunmanın önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Aile içinde sorumluluk ve takim çalışmasını öğretir. Bundan sonra genellikle günümü tamamlamak için ödevimi yaparım. Bu iyi bir rutine benziyor. Ev işleri ve çalışmaları dengelemek çok önemlidir. Evet, düzenli kalmamı sağlıyor ve doğru yolda kalmama yardımcı oluyor. Bagleliginize hayranım. İyi bir iş ahlakına sahip olmak önemlidir. Teşekkürler. Beni gelecekteki sorumluluklara da hazırladığını düşünüyorum. Ders 20, süreçleri iyileştirme. Süreci önemli ölçüde hızlandırmaya yardımcı olabilir. Tamamen katılıyorum. Iş akışımızı kolaylaştırmak çok önemli. Evet, bu değişiklikleri uygularsak daha verimli olabiliriz. Daha fazla girdi toplamak için bunu bir sonraki toplantıda tartışalım. İyi bir fikir. Herkesin ayarlamalara katildiğinden emin olmak istiyorum. Kesinlikle. İşbirliği daha iyi çözümlere yol açabilir. Herkesin bu konudaki düşüncelerini duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Hangi fikirleri getirdiklerini görmek ilginç olacak. Önerilerimizi net bir şekilde sunabilmek için bazı notlar hazırlayalım. Ders 21, Sözleşme revizyonları. Tamamen katılıyorum, bu kaygıları gidermemiz gerekiyor. Evet, herkesin anlaşma konusunda kendini rahat hissetmesi önemlidir. İlgili herkes için bu noktaları açıklığa kavuşturmak amacıyla sözleşmeyi gözden geçirelim. Bu akıllıca bir plan gibi görünüyor. Şeffaflık herhangi bir anlaşmanın anahtarıdır. Kesinlikle. Gelecekte herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek istiyoruz. Sak. Açık iletişim işbirliğimizi güçlendirecektir. Değişikliklerin taslağını ben hazırlayacağım ve bunları birlikte inceleyebiliriz. Mükemmel. Bu konudaki proaktif yaklaşımınızı takdir ediyorum. Teşekkürler. Bunun daha güçlü bir ortaklığa yol açacağına inanıyorum. Ders 22, hafta sonu planları. Merhaba, hafta sonu planlarımızı düşündün mü? Evet, mini bir kaçamak yapmayı düşünüyorum. Bu heyecan verici geliyor. Aklınızda belirli bir varis noktası var mı? Yakınlarda bir plaj düşünüyorum. Kısa bir yolculuk için mükemmeldir. Harika seçim. Plaj her zaman canlandırıcı ve rahatlatıcıdır. Evet, biraz güneşlenmek ve dalgaların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Hazır oradayken eğlenceli aktiviteler planlayalım. Kesinlikle. Küçük bir macera onu daha da iyi hale getirecek. Dört gözle bekliyorum. Rutinimize güzel bir mola olacak. Ders 23, Ilk uçuş heyecanı. Tanya'da gezi konusunda çok heyecanlıydı. Bu harika. Yeni bir yere seyahat etmek her zaman heyecan vericidir. Evet, özellikle ikisi de daha önce uçağa binmediği için. İlk uçuşumu hatırlıyorum. Çok unutulmaz bir deneyimdi. Kesinlikle. Kalkis beklentisi özel bir şeydir. Eminim onlar da yukarıdan manzaranın tadını çıkaracaklar. Evet, dünyayı gökyüzünden görmek nefes kesici.
Onlar adına heyecanlıyım. Yıllarca anlatacak hikayeleri olacak. Kesinlikle. Seyahat kalıcı anılar ve yeni bakış açıları yaratır. Ders 24, Satis fiyatları. Ne kadara mal oldular? 50 dolara indirimdeydiler ki bu çok büyük bir rakam. Bu çok etkileyici. Böyle indirimler bulmayı seviyorum. Evet, paradan tasarruf ettiğinizde alışverişin ödüllendirici olmasını sağlar. Kesinlikle. Fırsat buldukça satışları takip ediyorum. Ben de. İstediğinizi elde ederken mali durumu yönetmenin akıllı bir yoludur. Bütçeleme konusunda ikimizin de aynı fikirde olmasına sevindim. Kesinlikle. Alışveriş deneyimlerimizden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olur. Birlikte daha iyi fırsatlar aramaya devam edelim. Ders 25, Yasal haklar. Bazı insanların neden farklı düşündüğünü anlamıyorum. Yasaların bu büyük şehrin patronları tarafından yazılmasını tercih ederiz. Kesinlikle. Değerlerimizi yansıtan bir adalet sistemine sahip olmak önemlidir. Evet, yerel girdiler daha alakalı ve etkili yasaların ortaya çıkmasına yol açabilir. Topluluğun hukuki konularda temsil edildiğini hissetmesi çok önemlidir. Kesinlikle. Herkesin kendisini yöneten yasaların şekillendirilmesinde söz sahibi olması gerekir. Bunun hukuk sistemine olan güveni teşvik ettiğine inanıyorum. Kesinlikle. Topluluk ve yasaları arasında güçlü bir bağlantı hayati öneme sahiptir. Bu değişiklikleri nasıl savunacağımızı tartışmaya devam edelim. Ders 26, Vizyon ve ayarlamalar. Kesinlikle. Ayarlamalar yaparken vizyonumuzu gözden kaçıramayız. Evet, uzun vadeli hedeflerimize odaklanmamız hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Değişiklikler genel misyonumuzu geliştirmeli, dikkatimizi dağıtmamalı. Tamamen katılıyorum. Doğru dengeyi bulmakla ilgili. Sak. Esneklik önemlidir ancak temel değerlerimize sadık kalmak da önemlidir. Bu değişiklikler arasında gezinirken bunu aklımızda tutalım. Evet, ikisini de etkili bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Kesinlikle. Vizyonumuz, yapmamız gereken ayarlamalar konusunda bize rehberlik edecektir. Birlikte hedeflerimizin ulaşılabilir olmasını sağlayabiliriz. Ders 27, Şehir içgörüleri. Bu bölgelerdeki şehirler büyüleyici ve çeşitlidir. Evet, Bangkok ve Ho Chi Minh City gibi yerlerin zengin kültürleri var. Her şehrin kendine özgü karakterine ve tarihine sahip olmasını seviyorum. Kesinlikle. Gelenek ve modernliğin birleşimi büyüleyici. Evet, bu şehirlerdeki yemek ortamı inanılmaz. Kesinlikle. Her ziyaretçinin mutlaka denemesi gereken sokak yemekleri. Bu canlı yerel pazarları keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de değil. Yeni tatlar ve deneyimlerle dolu bir macera olacak. Bu şehirlerin sunduğu her şeyi keşfetmek için bir gezi planlayalım. Ders 28, alanınızı yaratmak. Kesinlikle. Mevcut benliğinizi ve ihtiyaçlarınızı yansıtan bir alan yaratmakla ilgilidir. Tamamen katılıyorum. Çevremiz bize ilham vermeli ve desteklemelidir.
Evet, bir alan kişisel hissettirdiğinde refahimizi artırabilir. Kesinlikle. Kim olduğumuzu temsil eden unsurları birleştirme fikrini seviyorum. Bu ortamda nasıl hissettiğimiz konusunda büyük bir fark yaratıyor. Bunun bizi daha üretken ve yaratıcı olmaya da motive edebileceğini düşünüyorum. Evet, bizimle rezonansa giren bir alana sahip olmak ilham kaynağı olabilir. Haydi, alanlarımızı daha da kişiselleştirmenin yolları üzerinde beyin fırtınası yapalım. Harika fikir. Birlikte neler ortaya çıkarabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 29, Dogal kaynaklar. Yüzeydeki kayanın yumuşak veya gözenekli olması durumunda sıcak suyun bir kaynak gibi fışkırabileceğini biliyor muydunuz? Bu gerçekten ilginç. Dogal kaynaklara her zaman hayran olmuşumdur. Evet, güzel manzaralar ve eşsiz ekosistemler yaratabilirler. Kesinlikle. Suyun akis şekli büyüleyici olabilir. Bu koşullarda gelişen yabani hayvanları ve bitkileri sık sık çekmelerini seviyorum. Evet, Doga'da keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazine gibi. Kesinlikle. Bu alanları keşfetmek çok ödüllendirici bir deneyim olabilir. Kabul ediyorum. Bir ara Dogal bir kaynağı ziyaret etmek için bir gezi planlayalım. Kulağa mükemmel geliyor. Birini yakından görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 30, çevrimiçi alışveriş trendleri. Son zamanlarda çevrimiçi alışverişin artan popülaritesini fark ettiniz mi? Kesinlikle. Giderek daha fazla insan evden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Özellikle yoğun programlarda ve mevcut seçeneklerin çeşitliliğinde kullanışlıdır. Evet ve fiyatları kolayca karşılaştırabilme yeteneği büyük bir avantajdır. Kabul ediyorum. Evden çıkmanıza gerek kalmadan fırsatlar bulmak heyecan verici. Ayrıca çevrimiçi incelemeler, satın almadan önce bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Alışveriş yapma şeklimizi pek çok açıdan değiştirdi. Geleneksel mağazaların bu trende nasıl uyum sağlayacağını merak ediyorum. Bu iyi bir soru. Rekabetçi kalabilmek için yenilik yapmaları gerekecek. Ders 31, Düsler ve emek. Bu doğru, tarihimiz bu hayaller ve emekler üzerine kurulmuştur. Evet, hayallerimizle gelecek nesillere yol açıyoruz. Kesinlikle. Bizden öncekilerin siki çalışmaları ve hırsları bize ilham veriyor. Hayallerin toplumları nasıl şekillendirebileceğini ve ilerlemeyi nasıl yönlendirebileceğini seviyorum. Evet, her başarı azim ve vizyonun bir kanıtıdır. Hayalleri için savaşanları onurlandırmak önemlidir. Kabul ediyorum. Onların hikayeleri bizi kendi hedeflerimize ulaşmaya motive ediyor. Kendi hayatlarımızda büyük hayal kurmaya ve çok çalışmaya devam edelim. Evet, birlikte olumlu bir etki yaratabiliriz. Ders 32, Plaj günü planları. Hey, bugün hava nasıl? Hava güneşli ve sıcak, plajda geçireceğiniz bir gün için mükemmel. Kulağa harika geliyor. Güneşin altında biraz eglenmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Aynı şekilde. Okyanus kenarında dinlenmek gibisi yok. Kesinlikle. Kumları ayak parmaklarımın arasında hissetmek için sabırsızlanıyorum. Evet, belki sahilde oynamak için birkaç oyun da getirebiliriz. Harika fikir.
Günü daha da keyifli hale getirecek. Haydi, biz de piknik yapalım. Plaj yemekleri her zaman daha lezzetlidir. Kabul ediyorum. Harika bir gün olacak. Ders 33, Pazar araştırmasının önemi. Pazar araştırması ile ilgili fikriniz nedir? Müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. İşletmelerin ürünlerini etkili bir şekilde uyarlamalarına yardımcı olur. Evet ve pazarda ortaya çıkan trendler hakkında fikir verebilir. Kesinlikle. Araştırmaya yatırım yapan şirketler genellikle rekabet avantajına sahiptir. Kabul ediyorum. Stratejilerini şekillendirir ve müşteri memnuniyetini artırır. Ayrıca, potansiyel zorlukların erkenden belirlenmesine yardımcı olur. Evet, proaktif önlemler başarıda büyük fark yaratabilir. Etkili pazar araştırması yöntemleri hakkında daha fazlasını keşfedelim. Ders 34, Röportaj düşünceleri. Harika. Peki, röportaj hakkında genel olarak nasıl hissediyorsunuz? Aslında bu konuda oldukça iyi hissediyorum. Çoğu soruya iyi cevap verdiğimi düşünüyorum. Bu harika. Güven, görüşmelerde büyük bir fark yaratabilir. Evet ve rahat kalmaya çalıştım. Bu da daha net düşünmeme yardımcı oldu. Bu akıllıca bir yaklaşım. Sordukları soru türlerine karşı kendinizi hazırlıklı hissettiniz mi? Çoğunlukla. Önceden bazı genel soruların provasını yapmıştım. Bu harika bir strateji. Her zaman her şeye hazır olmak yardımcı olur. Kesinlikle. Şimdi onların cevabını beklemek zorundayım. Eminim yakında güzel haberler duyacaksınız. Ders 35, Otobüs tarifeleri. Genellikle gün içinde 15 dakikada bir gelirler. Mükemmel. Kontrol edebileceğimiz bir otobüs tarifesi var mı? Evet, sonraki gelenleri gösteren dijital bir ekran var. Bu çok uygun. Gezimizi planlamamızı kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Programı bilmek uzun beklemelerden kaçınmamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Zamanında orada olmayı ve otobüsü kaçırmamayı tercih ederim. Aynı şekilde. Beklerken dikkat edelim. Evet, sonraki adımlarımızı varış saatlerine göre planlayabiliriz. Bir plana benziyor. Şehri keşfetmenin heyecanı içerisindeyim. Ders 36, Mum yapımı. Hiç evde mum yapımını denediniz mi? Hayır, ama kulağa ilginç geliyor. Süreç nasıl? Aslında oldukça eğlenceli. Kokunuzu ve renklerinizi siz seçeceksiniz. Kulağa yaratıcı geliyor. Mumları kişiselleştirme fikrini seviyorum. Evet, arkadaşlarınıza ve ailenize benzersiz hediyeler hazırlamanın harika bir yolu. Bunu görebiliyorum. El yapımı mumları almak özel hissettirmelidir. Gerçekten öyle. Üstelik tüm süreç rahatlatıcı ve keyifli. Bir ara denemeyi çok isterim. Mükemmel bir hafta sonu projesine benziyor. Kesinlikle. Yakın zamanda birlikte bir mum yapımı seansı planlayalım.